Ormanda insanın arkasından kendi adıyla seslenirlerse, dönüp bakmamak gerektiğini bana düğünümden 1 saat önce söylemişlerdi. Benim adım Davut Karaca. 40 yaşındayım. Tunceli'nin Pülümür tarafında doğdum büyüdüm. Uzun yıllar orman işletmesinde saha ölçümcüsü olarak çalıştım. Zaza Alevi bir ailenin oğluyum. Bizim oralarda büyüklerin bazı sözleri dua gibi de durur, tehdit gibi de. O gün kayınvalidem Sultan Ana'nın kulağıma eğilip fısıldadığı cümleyi yıllarca yaşlı bir kadının evhamı sandım. Nişanlım Elvan, Pülümür çayının öte yanındaki küçük bir köydendi. İnce yapılı, sesi alçak, insanın yüzüne bakarken bile biraz içeriden bakan bir kadındı. Babasını küçükken kaybetmişti. Annesiyle 2 kız kardeşin arasında büyümüş, evin işini de, derdini de erken öğrenmişti. Ben onu ilk gördüğümde yaz sonunda dağdan inen keçilerin arkasından yürüyordu. Elinde eski bir bez torba, yüzünde rüzgarın kızarttığı bir sessizlik vardı. Düğünümüz büyük bir düğün değildi. Cemevinin avlusunda lokmalar dağıtıldı, saz çalındı, halay çekildi. Yaşlılar kenarda oturup hem bizi izledi hem de kendi gençliklerini konuştu. Ben o gün kalabalığın içinde fazla neşeli görünmeye çalışıyordum. Çünkü içimde açıklayamadığım bir çekingenlik vardı. Evlenmekten korkmuyordum. İnsanın bir eve, bir kadına, bir geleceğe söz vermesinin ağırlığını ilk kez o kadar açık hissediyordum. Sultan Ana o gün kimseyle fazla konuşmadı. Normalde dilini tutmayan, misafirin çayına, gelinin saçına, davulcunun ritmine bile karışan kadındı. Ama düğün sabahı avlunun köşesinde oturmuş, elindeki tesbihi çevirmiyor, yalnız parmaklarının arasında tutuyordu. Birkaç kez bana baktığını gördüm. Bakışı kızını emanet eden bir annenin bakışı değildi. Daha çok bir şeyi benden önce bilen birinin bakışıydı. Bu noktada siz olsaydınız ne yapardınız? Düğün günü bir büyük kulağınıza böyle bir cümle fısıldasa, bunu yaşlı bir kadının korkusu mu sanardınız, yoksa yıllarca aklınızın bir köşesinde mi saklardınız? Cevabınızı yorumlara yazın. Bu tür karanlık hikayelerin devamı için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bize gerçekten destek oluyor. Gelin arabasına binmeden hemen önce beni tandır evinin arkasına çağırdı. Elvan içeride başını düzeltiyor, kadınlar onun etrafında konuşup gülüşüyordu. Sultan Ana kolumdan tuttu. Eli yaşına göre şaşırtıcı derecede kuvvetliydi. Parmakları bileğime geçince canım yandı. "Davut," dedi. "Orman sana bir gün kendi sesinle ya da sevdiğinin sesiyle seslenirse sakın dönme. Suyun sustuğu yere bak. Yoksa evine dönen sensin sanırsın." Ben ilk anda ne cevap vereceğimi bilemedim. Cümle hem çok açık hem de anlamsızdı. Sanki bir masalın ortasından koparılıp bana verilmişti. "Ana, bugün böyle şeyler söyleme," dedim gülmeye çalışarak. Yüzüme öyle sert baktı ki gülüşüm boğazımda kaldı. "Bugün söylemezsem," dedi, "sonra sesimi başka ağızdan duyarsın." O sözleri Elvan'a anlatmadım. Düğün günü bir annenin kızını bırakırken içinin kararması doğaldır diye düşündüm. Zaten o gece köyün üstüne ince bir yağmur indi. Toprak kokusu avluya doldu. İnsanlar geç saate kadar dağılmadı. Ben Sultan Ana'nın fısıltısını, düğün telaşının içinde kalmış garip bir ayrıntı gibi cebime koydum. Evliliğimizin ilk yılları sakindi. Elvan, ilçe merkezindeki sağlık ocağında temizlik görevlisi olarak çalıştı. Ben de orman işletmesinin verdiği eski arazi aracıyla bölge bölge ölçüm yaptım. Yazları çamın reçinesi, sonbaharda ıslak yaprak, kışında karın altında bekleyen toprağın kokusu üstüme sinerdi. Eve döndüğümde Elvan bazen yakamı koklar, "Bugün yine dağla gelmişsin," derdi. Sultan Ana bizimle aynı köyde değildi ama sık sık gelirdi. Her gelişinde evin eşiğine basmadan önce kısa bir süre durur,
Başını hafif yana çevirip sanki içeriden başka birinin nefesini dinlerdi. Elvan buna alışkındı. Annem böyledir, der geçerdi. Ben ise düğün günü duyduğum cümlenin gölgesini her seferinde tekrar hissederdim. Yıllar geçtikçe Sultan Ana'nın yüzü daha da içe kapandı. Bir ara gözleri zayıfladı. Sonra dizleri tutmamaya başladı. Buna rağmen orman sözü açılınca başını kaldırırdı. Munzurun ağacı insana benzemez derdi. İnsan ağaca benzemeye çalışır. Asıl tehlike orada başlar. Bunu söylediğinde Elvan sıkılır, annesinin eski korkularını sofraya taşımasını istemezdi. Ben mesleğim gereği ormandan korkmamayı öğrenmiştim. Harita, pusula, eğim ölçer, kayıt defteri, telsiz. İnsan elinde ölçebildiği şeyler olunca dağın da kendine göre bir düzeni olduğuna inanıyor. En sarp patikaya bile doğru açıdan bakarsan bir çizgi bulursun. Belki de benim hatam buydu. Bazı yerlerin çizgiyle değil, susarak anlaşıldığını çok geç öğrendim. Sultan Ana öldüğünde sonbaharın sonuydu. Cenazesi sade oldu. Köyün kadınları ağıt yakmadı. Ama herkesin yüzünde ağır bir yorgunluk vardı. Elvan annesinin sandığını açarken içinden eski yazmalar, birkaç gümüş para, sararmış fotoğraflar ve kırmızı iplikle bağlanmış küçük bir bez kese çıktı. Kesenin içinde kurumuş bir defne yaprağı, siyah bir saç teli ve 2 kelimelik bir not vardı. Suyu dinle. Elvan o notu görünce ağlamadı. Yalnız elindeki kağıdı uzun süre çevirdi, sonra sobanın yanına bırakıp mutfağa gitti. Ben peşinden gitmedim. Çünkü bazı sessizliklerin yanında durmak gerekir, içine girmek değil. O gece yatağa yattığımızda sırtı bana dönüktü. Uyuduğunu sandığım sırada, "Annem gençken ormanda birini kaybetmiş," dedi. Ertesi sabah anlattı. Sultan Ana'nın 17 yaşındayken bir erkek kardeşi varmış. Adı Mirza'ymış. Kışa yakın bir gün keçileri ararken sis inmiş. Mirza ormana girmiş ve geri dönmemiş. Köylüler 3 gün aramış, ne bedenini, ne elbisesini, ne de ayak izini bulmuşlar. Yalnız Pülümür suyunun küçük bir kolunda suyun bir süre hiç ses çıkarmadığı yeri hatırlayanlar olmuş. Annem o günden sonra ormanda ses duyduğunu söylerdi, dedi Elvan. Bazen kardeşi gibi, bazen kendi annesi gibi, bazen de daha doğmamış bir çocuğun ağlaması gibi. Ben istemeden gülümsedim. Sonra hemen pişman oldum. Elvan yüzüme baktı. Kırılmadı ama gözlerinde uzak bir yorgunluk belirdi. "Sen inanmak zorunda değilsin," dedi. Ama annem inanarak yaşadı. O günden sonra Mirza adı evimizde açıkça konuşulmadı ama yok da olmadı. Elvan bazen çorba karıştırırken boşluğa dalar, sonra birden kendine gelip kaşığı tencerenin kenarına vururdu. Ben böyle anlarda ona soru sormazdım. Çünkü vereceği cevapların bizi rahatlatmayacağını hissederdim. Yine de geceleri uzun süre uyanık kaldığını, nefesinin uykudaki gibi değil de bekleyen biri gibi daraldığını duyardım. Bir akşam dayanamayıp, "Annen Mirza'yı hiç aramayı bırakmış mıydı?" diye sordum. Elvan önce susup yorganın desenine baktı, sonra "İnsan kardeşini aramayı bırakmaz," dedi. "Yalnız dışarıda aramaktan vazgeçer." Sultan Ana'nın yıllarca tandır evine, Suoluğuna, ahırın arkasındaki kara dut ağacına aynı gözle bakmasının sebebini o zaman anladım. Ben bu konuşmalardan sonra bile kendimi akıllı tarafta tutmaya çalıştım. Eski kayıpların köylerde büyütülerek anlatıldığını, sisli günlerin hatırayı bozduğunu, insanların açıklayamadıkları acıya bir şekil vermek istediğini düşündüm. Fakat içimde küçük bir yer, Sultan Ana'nın düğün günü neden herkesten saklanarak yalnız bana konuştuğunu sormaya
devam ediyordu. Eğer mesele yalnız Mirza olsaydı, kızına söylerdi, bana değil. Aradan 2 yıl geçti. Hayat eski düzenine dönmüş gibi göründü. Fakat bazı cümleler insanın evinde eşya gibi kalıyor. Sultan Ana'nın "suyu dinle" notu, Elvan'ın dikiş kutusuna kondu. Düğün günü fısıldadığı söz ise benim kafamda hiç konmadığı bir yerden ara sıra düşüp ses çıkardı. Özellikle ormanda tek kaldığım günlerde bir dalın kırılması ya da derenin aniden kesilmesi bile bana o cümleyi hatırlatıyordu. O yıl Kasım ayı erken soğuk getirdi. Dağların üstüne ilk kar düştüğünde işletmeye Pülümür'ün kuzey yamacındaki eski meşe bölgesinde kaçak kesim ihbarı geldi. Normalde o bölgeye 2 kişi gidilirdi. Çünkü telefon çekmez, patikalar birbirine benzerdi. Ama ekipten biri raporluydu, diğeri de ilçeden çıkamamıştı. Müdür, "Sen orayı bilirsin Davut, öğleden önce bakar dönersin," dedi. O bölgeyi gerçekten bilirdim ama sevmezdim. Haritalarda adı sıradan bir dere kolu gibi geçerdi. Köylülerse oraya kör su derdi. Suyun kaynağı belliydi, yatağı belliydi. Ama bazı mevsimlerde akışı birden yer altına girer, 100 metre aşağıdan tekrar çıkardı. Çocukken büyüklerimiz orada bağırmamamızı söylerdi. Sesin suyla birlikte kaybolup başka bir ağızdan geri döneceğine inanırlardı. İhbar kağıdında kesilen ağaç sayısı az görünüyordu. 2 ya da 3. Buna rağmen müdürün acele etmesi tuhafıma gitti. "Şikayet eden kim?" diye sordum. Omuz sikti. Masanın üstündeki eski telefona baktı. "Kadın sesi," dedi. Adını vermedi. Yalnız "Davut giderse yolu bulur," dedi. Bunu duyunca gülmek istedim. Ama midemin altında soğuk bir taş gibi bir şey oturdu. Ben sabah erkenden yola çıktım. Arazi aracı eskiydi. Kaloriferi önce sıcak üfler, sonra soğukla karıştırırdı. Yolun yarısından sonra asfalt bitti. Lastikler donmuş çamurun üzerinde sert sert vurdu. Güneş görünüyordu ama ısıtmıyordu. Işık çıplak dalların arasında sanki bir yere yetişemeden takılı kalıyordu. Yanıma telsiz, defter, küçük bir balta ve Elvan'ın zorla koyduğu termosu aldım. Elvan termosu çantama koyarken, "Bugün geç kalma," dedi. Bu sıradan bir cümleydi ama söyleyişinde sıradan olmayan bir şey vardı. Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Dudaklarını ısırıyor, bana değil, montumun yakasına bakıyordu. "Rüya mı gördün?" diye sordum. "Görmedim," dedi. Sonra mutfağın penceresine döndü. Ama annemin sandığı dün gece kendi kendine açılmış. Sandık meselesini ciddiye almadım. Daha doğrusu ciddiye alırsam o gün yola çıkamayacağımı biliyordum. Evden çıkmadan önce avludaki oluğun yanından geçtim. Su ince akıyordu. Taşın üstüne düştükçe küçük, temiz bir ses çıkarıyordu. O sesi o sabah özellikle dinlediğimi şimdi hatırlıyorum. İnsan bazen felaket gelmeden önce en sıradan şeyi yıllarca duymadığı kadar açık duyar. Eski meşe bölgesine vardığında ortalık beklediğimden sessizdi. Ormanda sessizlik diye bir şey aslında yoktur. Kuş sesi, dal sürtünmesi, uzak su, böcek, rüzgar mutlaka bir şey söyler. O gün bunların hepsi çok geride kalmış gibiydi. Aracın kapısını kapatınca çıkan ses bile normalden kısa sürdü. Sanki hava onu yutmuştu. İlk kesim izlerini dereye inen patikanın yanında buldum. 2 genç meşe dibinden kesilmiş, kütükler aceleyle sürüklenmişti. Toprakta lastik izi yoktu. Yalnız kalın tabanlı birkaç ayak izi vardı. Defterime not aldım. Fotoğraf çektim, koordinatı işaretledim. O sırada aşağıdan, suyun olduğu yerden ince bir çıtırtı geldi. Başta tilki ya da yaban domuzu sandım. Patikadan aşağı indim çünkü izler de o tarafa gidiyordu. Dereyi gördüğümde su azalmıştı. Taşların arasından ince bir çizgi halinde akıyordu.
Normalde bu mevsimde daha güçlü olurdu. En azından konuşur gibi ses çıkarırdı. O gün su, taşlara çarpmadan kayıyor, neredeyse kendini belli etmemeye çalışıyordu. İlk sesi orada duydum. Davut. Çok yakından gelmedi, çok uzaktan da değildi. Sanki biri adımı suyun altından değil, suyun olmadığı bir yerden söylemişti. Boynumun arkasında ince bir yanma oldu. İnsan kendi adını ormanda duyunca önce cevap vermek için ağzını açıyor. Korku daha sonra geliyor. "Kim var?" demedim. Bunu söylediğimi sanmıştım ama ses çıkmamıştı. Ayak izleri derenin öte yanına geçiyordu. Ben de taşların üstünden dikkatle ilerledim. Tam karşı kıyıya basmıştım ki bu kez Elvan'ın sesi geldi. "Davut, buradayım." Ses o kadar tanıdıktı ki dizlerim bir an boşaldı. Elvan'ın sesi sadece ses değildi. Onun sabahları uykudan yeni kalktığında boğazında kalan kısık tonu, kızınca kelimenin sonunu kısa kesmesi, korktuğunda nefesi önce içine çekmesi bile vardı. Bir insanın sevdiği kişinin sesini bu kadar doğru taklit eden bir şeyin kötü olabileceğini akıl hemen kabul etmiyor. İlk düşüncem, Elvan'ın gerçekten bir sebeple peşimden geldiği oldu. İkinci düşüncemse daha kötüydü. Belki de sabah evden çıkan bendim ama ormana gelen ben değildim. Elvan o saatte sağlık ocağında olmalıydı. Bunu biliyordum. Ama insan bildiği şeyle duyduğu şey arasında kalınca bilgi zayıf kalıyor. Ses yeniden geldi, daha alçak, daha üşümüş gibi. "Davut, dön bak." Elim telsize gitti, düğmeye bastım. Yalnız cızırtı duyuldu. O cızırtının içinde de sanki biri nefes alıyordu. Tam dönecekken Sultan Ana'nın düğün günü bileğimi sıkan parmaklarını hissettim. "Orman, sana sevdiğinin sesiyle seslenirse sakın dönme." O cümle kafamda değil, etimin içinde tekrarlandı. Gözlerimi karşıdaki yosunlu taşa diktim. Başımı çevirmedim. Ses arkamdan daha da yaklaştı. Bu kez Elvan gibi değil, Sultan Ana gibi konuştu. "Suyu dinle." O anda derenin sesinin tamamen kesildiğini fark ettim. Az önce ince de olsa akan su birden susmuştu. Taşların arasındaki çizgi durmamıştı belki ama kulağıma hiçbir şey gelmiyordu. Sanki biri ormanın bütün seslerini avucunun içine alıp sıkmıştı. Sultan Ana'nın notundaki iki kelime orada ilk kez bir emir gibi anlam kazandı. Başımı çevirmeden gözlerimi aşağı indirdim. Suyun sustuğu yerde iki taşın arasında koyu renkli bir bez parçası sıkışmıştı. Eğilip aldım. Eski, çamura bulanmış, kenarı yanmış bir çocuk yeleğinin parçasına benziyordu. Üzerinde kırmızı iplikle işlenmiş tek bir harf vardı. M. Bezi elime aldığında soğuk değildi. Tam tersine, insan tenine değmiş gibi hafif ılıktı. Üstündeki çamur yeni değildi ama kurumamıştı da. Sanki yıllardır ıslak kalmış, zamanın dışında beklemişti. O anda arkamdaki şeyin yaklaştığını duydum. Yaprak sesi yoktu artık. Yalnız yaş bir kumaşın taşa sürtünmesine benzeyen ağır, sabırlı bir sürünme vardı. Arkamdaki ses bu kez ağlamaya başladı. Ağlayan Elvan değildi, Sultan Ana değildi, çocuk da değildi. Hepsinin arasından geçip gelen bozuk bir sesti. "Üşüdüm," dedi. "Beni götür." O an içimdeki bütün mantıklı açıklamalar dağıldı. Çünkü ben o sözleri daha önce duymuştum. Elvan annesinin kardeşi Mirza'ya anlatırken aynı cümleyi söylemişti. "Beni götür" cümlesi yalvarış gibi değildi. Daha çok yıllardır ertelenmiş bir hakkı hatırlatıyordu. Bunu anlamak beni daha fazla korkuttu. Çünkü yalvarana acırsın, hakkını isteyenin karşısında ise kendini borçlu hissedersin. Ben o çocuğa, o sese, o beze
Ne borçlu olabilirdim bilmiyordum. Fakat cebime koyduğum şeyin yalnız kumaş olmadığını, bir hesabı da yanıma aldığımı o an sezdim. Yavaşça çömeldim, bez parçasını cebime koydum. Dönmeden ayağa kalkmak sandığımdan zordu. İnsan arkasındaki şeyi görmeyince onu daha büyük yapıyor. Bir adım attım, sonra bir adım daha. Arkamdan kuru yaprakların üstünde yürüyen biri vardı. Ben durunca o da duruyor, ben yürüyünce o da yürüyordu. Patikaya kadar böyle çıktım. Arazi aracının göründüğü yere geldiğimde ses kesildi. Kapıyı açarken sonunda dayanamayıp camdaki yansımaya baktım. Arkamda kimse yoktu. Ama camın alt köşesinde çamurlu küçük bir el izi vardı. El izi dışarıdan değil, içeriden bırakılmış gibi görünüyordu. Araca binip köye inene kadar tek kelime etmedim. Eve vardığında Elvan kapıyı açtı, yüzüme bakar bakmaz bir şey olduğunu anladı. Cebimden bez parçasını çıkarıp masanın üstüne koydum. Rengi solmuş, çamuru kurumuştu. Ama kırmızı M harfi hala seçiliyordu. Elvan sandalyeye oturdu, eliyle ağzını kapattı. "Bu onun," dedi. "Mirza'nın mı?" diye sordum. Başını salladı ama gözleri bezde değil, bendeydi. "Annem yıllarca bu yeleği rüyasında aradı," dedi. Sonra kalkıp dikiş kutusunu getirdi. Sultan Ana'nın bıraktığı notu masaya koydu. Kağıdın arkasında daha önce fark etmediğimiz ince bir iz vardı. Işığa tutunca başka bir cümle belirdi. "Davut dönerse onu içeri alma." O cümleyi okuyunca evin içindeki sıcaklık birden değişti. Sobada odun yanıyordu, çaydanlık tütüyordu. Dışarıda uzak köpek sesleri vardı. Yine de ev bana ev gibi gelmedi. Elvan bana bakmadı. "Annem bunu neden senin adınla yazmış?" diye fısıldadı. Ben cevap veremedim. Elvan o gece ilk kez benden korktuğunu belli etti. Bunu bağırarak ya da geri çekilerek yapmadı. Çay doldururken bardağı bana uzatmadı, masanın üstüne bıraktı. Sobaya odun atarken arkasını tamamen dönmedi. Ben o küçük hareketleri gördükçe içimde kırgınlıkla korku birbirine karıştı. Sevdiğin insanın senden şüphelenmesi acıtır. Ama onun şüphesinin haklı olabileceğini düşünmek başka bir şeydir. Dikiş kutusundaki notu tekrar tekrar inceledik. Kağıt eskiydi. Sultan Ana'nın eli titrek ama tanınırdı. "Davut dönerse onu içeri alma" cümlesindeki Davut kelimesi diğerlerinden daha koyu yazılmıştı. Sanki kalemi bastırmış, kağıdı delmek istemişti. Elvan, "Belki başka bir Davut," dedi. Ama bunu bana teselli olsun diye söylemedi. Kendi korkusuna tutunacak bir dal arıyordu. O gece ikimiz de uyumadık. Bez parçası sobanın yanında durdu. Not dikiş kutusuna geri konmadı. Gece yarısına doğru dışarıda rüzgar yükseldi. Sonra birden kesildi. Kesilen yalnız rüzgar değildi. Evin altındaki küçük su oluğunun sesi de sustu. Sultan Ana'nın cümlesini bir daha hatırlamamak mümkün değildi. Kapı çalınmadı. Pencere tıklamadı. Ama avludan benim sesim geldi. "Elvan!" Kendi sesimi dışarıdan duymak, başkasının sesini duymaktan daha kötüymüş. Sesim yorgundu, üşümüş gibiydi. Ormandan yeni dönmüş gibiydi. "Elvan, kapıyı aç," dedi. Ben sofranın yanında oturuyordum. Elvan karşımdaydı. İkimiz de nefes almadan birbirimize baktık. Dışarıdaki ses yine konuştu. Ben geldim. İçerideki ben değil. Cümle o kadar sade, o kadar akla yakın söylendi ki bir an gerçekten kapıya gitmek istedim. İnsan korkunç olana değil, mümkün olana daha çabuk inanıyor. Elvan ayağa kalkmadı. Dudakları titredi ama sesi çıktı. "Annem ne demişti?" diye sordu. Ben cevap vermek istedim, boğazım kurudu. Dışarıdaki ses güldü.
benim gülüşümdü ama içi boştu. "Annen çoktan öldü," dedi. "Ölüler ev tutamaz." Sabaha kadar kapının önündeki ses bazen bana, bazen Elvan'a, bazen Sultan Ana'ya benzedi. Bir ara çocuk ağlaması oldu, bir ara keçi çıngırağı duyuldu. Biz hiçbirini açmadık. Gün ağarırken ses kesildi. Su oluğu yeniden akmaya başladı. Kapının altından içeriye ince bir çamur çizgisi girmişti. Ama dışarıda ayak izi yoktu. Sabah olunca insan gece yaşadığını küçültmeye çalışıyor. Ben de öyle yaptım. Rüzgar dedim, yorgunluk dedim. Ormanda yaşadığım korkunun eve taşınmış hali dedim. Fakat kapının altındaki çamur çizgisi kurumadan önce Elvan parmağıyla ona dokundu. Parmağını kokladı, yüzü bembeyaz oldu. "Bu kör sunun çamuru," dedi. Annem bu kokuyu nerede duysa tanırdı. Ertesi gün muhtara, jandarmaya, orman işletmesine gidip bulduğum bez parçasını anlattım. Kimse bana deli demedi ama kimse gerçekten inanmış gibi de bakmadı. Yaşlılardan biri Mirza'nın kaybolduğu yıl köyde başka bir şey daha olduğunu söyledi. Sultan Ana o gün ormandan tek dönmemiş. Yanında yüzü çamurlu bir delikanlı getirmiş. "Kardeşim değil ama kardeşimin yerini biliyor," demiş. O yaşlı adamın adı Rıza dayıydı. Yüzü kırış kırış, sesi hala sertti. Konuşurken gözlerini benden kaçırmadı. "Senin baban o delikanlıyı tanırdı," dedi. Tanımak başka, söylemek başka. Babam yıllar önce öldüğü için ona soramazdım. Annemse bu konular açıldığında kulağı duymayan biri gibi davranırdı. Yine de anneme gittim. Beni görünce sevindi ama Elvan'ın da yanımda olduğunu görünce yüzü değişti. Çay koydu, hal hatır sordu, lafı uzattı. Sonunda fotoğrafı ve bez parçasını masaya koyunca elindeki kaşık tabağa çarptı. "Sultan öldü, hala rahat vermiyor," dedi. Bu cümle bana bildiğinden fazlasını sakladığını açıkça gösterdi. Annem önce anlatmadı. Sonra Elvan annesinin notunu çıkarıp masaya koydu. "Kızını korumak isteyen bir kadın bunu boşuna yazmaz," dedi. Annem uzun süre kağıda baktı. Sonra dudaklarını ıslattı. "Sen doğduğun gece," dedi bana, "baban eve senden önce başka bir sesle döndü. Ben bunu kimseye söylemedim. Çünkü sabaha karşı sen ağladığında evdeki bütün sular yeniden akmaya başladı." Bu söz evde günlerce dolaştı. Elvan, annesinin eski sandığını yeniden karıştırdı. Fotoğrafların arkasına baktı, akrabaları aradı. Sonunda sararmış bir vesikalık bulduk. Fotoğraftaki genç adam Mirza değildi. Çünkü yüzünü kimse tanımıyordu. Ama kaşının üstündeki küçük kesik izi benim kaşımdaki izle aynı yerdeydi. Ben evlatlık değildim. Nüfus kaydım, doğumum, annem, babam belliydi. Buna tutunmaya çalıştım. Fakat köy yerinde kayıt kadar ağız da önemlidir. Ağızlar açıldıkça içlerinden tuhaf şeyler döküldü. Annemin beni doğurduğu gece dağda büyük bir sis olduğu, babamın sabaha karşı eve çamur içinde döndüğü, doğumdan sonra evin avlusundaki suyun bir gün boyunca ses çıkarmadığı söylendi. İlçe nüfus müdürlüğüne gidip eski kayıtları görmek istedim. Memur, önce bunun için dilekçe gerektiğini söyledi. Sonra beni tanıdığı için arka raftaki kalın defterleri indirdi. Doğum kaydım yerindeydi. Tarih doğruydu. Anne baba adım doğruydu. Yalnız kenar notunda eski bir düzeltme vardı. Mürekkep solmuştu ama mükerrer bildirim iptal cümlesi okunuyordu. Aynı gün, aynı ev için ikinci bir doğum bildirimi verilmiş, sonra üzeri çizilmişti. Bu ikinci bildirimin adını görmek istedim. Memur tereddüt etti, sonra defteri bana doğru çevirmeden baktı. "Burada ad yok," dedi. "Yalnız cinsiyet yazılmış. Erkek." O an boğazımdan ses çıkmadı.
Bir insan kendi doğum kaydının yanında isimsiz bir boşluk görünce geçmişi sağlam bir duvar olmaktan çıkıp nem almış, kerpiç gibi dağılmaya başlıyor. Ev döndüğümde Elvan'a bunu anlatmadım. Önce kendim anlamak istedim. Sanki anlamayı başarırsam onu korkutmadan açıklayabilecektim. Ama Elvan beni kapıda görür görmez, "Bugün su yine sustu," dedi. Avluoluğunun başına gittik. Su akıyordu. Gözle görülür şekilde akıyordu. Fakat sesi yoktu. Taş ıslanıyor, yosun kıpırdıyor, küçük kabarcıklar çıkıyor ama kulağa hiçbir şey gelmiyordu. O sessiz suyun başında uzun süre durduk. Elvan yanıma yaklaşmadı, uzağımda da kalmadı. Aramızda görünmeyen bir mesafe oluşmuştu. Evli insanların yalnız kavga ederek değil, aynı şeye farklı korkularla bakarak da uzaklaştığını o gün öğrendim. Sonunda Elvan, "Annem seni sevmezdi sanırdım," dedi. "Meğer seni benden önce tanımış." Bu cümle bana kızgınlık gibi gelmedi. Daha çok acı bir kabul gibiydi. Sultan Ana'nın düğün günü yüzüme neden öyle baktığını düşündüm. Belki damadına değil, yıllar önce ormandan gelen çamurlu delikanlının yüzünü taşıyan bir adama bakıyordu. O yüzden sözünü doğrudan bana söylemişti. Kızını korkutmak istememiş ama kapının hangi gün sınanacağını da bilmişti. Elvan benden uzaklaşmadı ama bana eskisi gibi de bakmadı. İnsan sevdiği kişinin yüzünde bilmediği bir yer görürse, onu terk etmese bile biraz geri çekiliyor. Ben de aynaya her baktığımda kaşımdaki küçük izi görmeye başladım. Daha önce tıraş bıçağından kaldığını sandığım iz, fotoğraftaki yabancının yüzünden bana bakıyordu. O günlerde evdeki küçük şeyler de değişti. Bazen Elvan'ın bıraktığı bardak yerinde durmaz, sobanın yanındaki kül sabah avlu kapısına doğru ince bir çizgi halinde uzanırdı. Ben bunları açıklamaya çalıştıkça Elvan daha az konuştu. En sonunda "Açıklama arama," dedi. "Bazı şeyler açıklanınca bitmiyor. Yalnız eve daha rahat yerleşiyor." O günden sonra evimizin sesi bile temkinli çıktı artık. Bir hafta sonra orman işletmesi aynı bölgeye yeniden gitmemi istedi. Bu kez ekip kalabalıktı. Jandarma, muhtar, 2 işçi, ben. Elvan gitmemem için bir şey söylemedi. Yalnız kapıda durup elime Sultan Ana'nın bez kesesini verdi. "Suyu duymazsan geri gelme," dedi. Sonra hemen gözlerini kaçırdı. Ormana vardığımızda hava açıktı. Her şey normal görünüyordu. Kuşlar vardı, rüzgar vardı, dere sesi vardı. Ama suyun sustuğu yere indiğimizde işçilerden biri toprağın kabardığını fark etti. Kazdık. Çok derinde olmayan bir çukurdan çocuk kemikleri değil, paslanmış bir kemer tokası, çürümüş kumaş parçaları ve eski bir nüfus cüzdanının yarısı çıktı. Nüfus cüzdanındaki adın yalnız ilk harfi okunuyordu. D. Soyadı kısmı çamurla silinmişti. Fotoğraf yoktu, doğum tarihi yoktu. Yalnız soğuktan büzülmüş gibi duran yarım bir mühür vardı. Jandarma bunları torbaya koyarken ben derenin sesini dinliyordum. Su akıyordu ama sesi artık dışarıdan değil, sanki göğsümün içinden geliyordu. O akşam eve döndüğümde Elvan kapıyı açmadı. İçeriden "Suyu duyuyor musun?" diye sordu. Bir an kızacak gibi oldum, sonra kulağımı avludaki oluğa verdim. Su akıyordu. "Duyuyorum," dedim. Kapı yavaşça açıldı ama Elvan'ın yüzündeki rahatlama çok kısa sürdü. Çünkü arkamdan, karanlık avlunun içinden benim sesimle biri daha aynı cevabı verdi. "Ben de duyuyorum." Elvan kapıyı yüzüme kapatmadı ama beni hemen içeri de almadı. İkimiz eşiğin 2 yanında kaldık. Ben dışarıda, o içeride. Arkamdaki şey nefes almıyordu, adım atmıyordu, yalnız bekliyordu.
O an Sultan Ana'nın düğün günü neden özellikle bana fısıldadığını anladım. O, kızını ormandan gelecek bir ruhtan değil, ormandan döndüğünü sanacak benden korumaya çalışmıştı. Şimdi bu satırları yazarken hala o evde yaşıyorum. Ama bazı geceler Elvan uyuduktan sonra avluya çıkıp suyu dinliyorum. Su akıyorsa içeri dönüyorum. Susarsa kapının önünde bekliyorum. Çünkü artık hangi tarafın benim tarafım olduğunu her zaman bilemiyorum. Kayınvalidemin sözünü yıllar sonra ormanda kayıp bir ruhun ağzından duydum sanıyordum. Oysa o ruh bana gerçeği değil, sıramı hatırlatmış. Orman bazen insanı çağırmaz, yıllar önce gönderdiği şeyi geri sayar.